Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle ince bir ipim var. Bununla çok güzel, harika bir model başlayacağız. Şişlerim 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Çıkardıktan sonra da bir sıra ters ördüm. Bu modelde ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 3 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Yani her model 12 ilmekten oluşuyor. En sonuna 3 ilmek ekliyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Devamında bir artırma, 4 ilmek düz olarak örüyorum. Bir ters ilmek kenar ilmeğinden sonra bir artırma, 4 ilmek düz. Şimdi sıradaki 3 ilmeğimin üçünü bir topluyorum. Şöyle düz örerek sola doğru kestim. Tekrar devamında 4 ilmek düz örüyorum. Bakın şu kesme işleminin öncesinde de 4 düz, sonrasında da 4 düz ilmek ördük. Daha sonra bir artırma, bir düz ilmek. Bir artırma, 4 düz ilmek. Tekrar 3 ilmeği kesiyoruz. 3 ilmeğin üçünü bir alarak sola doğru kestim. Devamında 4 düz ilmek. Şöyle bir artırma, sıra sonunda bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şöyle dilimler oluşacak. 10 sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Şu anda birinci sırasını yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde sürekli ters örülecek. Yani farklı bir işlem yapmayacağız bu modelin arka yüzünde. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Burada biraz hızlı örüyorum çünkü farklı bir şey yapmadığım için. Evet, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bakın şu artırma ilmeğim düz. Daha sonra tekrar bir artırma. Şimdi burada 3 düz ilmek öreceğiz. 3 düz ilmek artırmadan sonra. Ortadaki bakın kesme yaptığım ilmek şu. Tam ortada duracak. Yine 3 ilmeği toplayacağım. Şöyle düz örerek kestim. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 3 düz ilmekten sonra bir artırma yaptım. Daha sonra 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Şurada ortada bir artırma, tekrar 3 düz ilmek. Kesme yaptım, ilmeğe geldim. 3 ilmeği üçünü bir toplayarak kestim. Devamında 1, 2 ve 3 ilmek düz ördüm. Bir artırma, bir düz, bir ters.
Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İlmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, şuraya kadar 2 düz. Bakın şöyle, şuraya kadar 2 düz ilmeğim vardı, düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. 1 ve 2 düz ilmek yine ördüm. Daha sonra kesme yaptığım ilmeğe geldim. Sağındaki ile solundaki ile aldım ve düz örerek kestim. 2 düz ilmek, bir artırma, 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm, bu ortada. Bir artırma, 2 ilmek düz, daha sonra 3 ilmeği kesiyoruz. 3 ilmeği topladım ve kestim. 2 ilmek düz, bir artırma, 2 ilmek düz, bir ters, sıra sonunda bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyiz. İlmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. 7. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi yine ters örüyorum. Birinci ilmeği ters ördük. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördük. Artırma yaptığım yere geldim. Bakın tekrar bir artırma yaptım. Şimdi burada bir ilmek düz ördük. Ortadaki 3 ilmeği toplayacağız. Ortadaki 3 ilmeği şu şekilde toplayarak kestim. Devamında bir düzümüz kaldı. Bakın şöyle. Daha sonra tekrar bir artırma. Ortada kaç ilmek düz örüyoruz sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Bir ilmek düz, sıradaki 3 ilmeği kesiyoruz. 3 ilmeği kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir düz ilmek ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Sıra sonunda 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 7. sırayı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Dokuzuncu sıra ön yüzündeyiz. Şöyle göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, 1, 2, 3, 4 düz ilmek. Bu ortada kaldı. 3 düzümüz bakın. Ortadaki kestiğimiz ilmek sağındaki solundaki ile beraber önce bir artırma yaptım. Daha sonra 3 ilmeğimi toplayarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm burada. Tekrar bir artırma yaptım. Buradaki dilimimizi kapatmış olduk. Artırmadan sonra ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım.
ortada kalan şu 3 ilmeği düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma, devamında sıra sonunda 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters, kenar ilmeğimi de düz örerek 9. sırayı tamamladım. 10. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız, modelimiz 10 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. İlmeklerimin tamamını ters örüyoruz arka yüzünde. Sıramızı tamamladık. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle devam ediyor. Hep bu 10 sıranın tekrarından oluşacak. İsterseniz birinci sırayı tekrar kuralım. Şurada altta ne yaptıysak birinci sırayı beraber kuralım, daha iyi anlaşılır olsun. Evet, modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, bir artırma, 4 düz ilmek, bir ters, bir artırma, 4 düz ilmek. Daha sonra bakın kesme yaptığımız yere geldik. Ortadaki kesme ilmeğimiz. Üçünü bir topladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında yine 4 düz ilmek örelim. 3, 4. Şu ortadaki ilmeğe geldim. Bakın. Bir artırma, bir düz ilmek, tekrar bir artırma yaptım burada. Devamında 4 düz ilmek örelim. 4 düz ilmek. Buradaki 3 ilmeğimizi de üçünü bir toplayarak sola doğru keselim. Devamında 1, 2, 3, 4 düz ilmek ördüm kesme işleminden sonra. Daha sonra bir artırma yapalım. Bu artırmayı unutmayalım sıra sonunda. Ve son kalan ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra zaten ters örülecek. Ondan sonraki üçüncü sırayı da altta yaptığımız gibi. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Daha fazla uzatmayalım videomuzu. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. İsterseniz bunu lastik üzerine de başlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bir parçada daha farklı bir başlama tekniğiyle yaptım. Bakın bunu da alt ipimi 2 kat kullandım. Şişlerimi de ikili olarak kullandım. İlmeklerimi çıkarttım. Modelin ilerlemiş hali böyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şöyle zarif bir görüntüsü var. İstediğiniz ipe kullanabilirsiniz bu modeli. Angora tarzı iplerle de yapabilirsiniz. Daha da zarif görünecektir. Dantel gibi olur. Ben bugün bu ipi böyle tercih ettim. Modelimiz böyle arkadaşlar. Şöyle uçları dilim dilim olan bir model, ama dediğim gibi dilimli istemiyorsanız lastik üzerine de yapabilirsiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bu modelden yelek, hırka, süveter, atkı hepsinde kullanabileceğiniz güzel bir model. Hırka yapımında kullanabilirsiniz. Altına lastik koymanıza gerek yok. Böyle dilimli de kullanılabilir. Özellikle çeyizlik yeleklerde de harika olacağını düşünüyorum. Bu şekilde başlarsanız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler.
Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.